Halk arasında kulak kireçlenmesi olarak da bilinen otoskleroz, iç kulak ve orta kulakta süngerimsi görünümlü yeni kemik oluşumlarıyla ortaya çıkan bir hastalıktır. Daha çok kulakta çınlama ve işitme kaybı belirtileriyle ortaya çıkan kulak kireçlenmesi hastalığı, kadınlar ve genetik yatkınlığı olan kişilerde daha fazla ortaya çıkabilmektedir. İç kulak kireçlenmesi tedavisinde işitme cihazı ya da farklı ilaçlar kullanılabilmektedir. Memorial Ataşehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları bölümünden Profesör Doktor Mehmet Özgür Habeşoğlu, otoskleroz hastalığı ve tedavisi hakkında şu önemli uyarılarda bulundu. Otoskleroz yani iç kulak kireçlenmesi nedeni kesin olarak belli değildir. Ailesinde kulak kireçlenmesi olan kişilerde hastalık daha fazla görülmektedir. Bu da otoskleroz hastalığının genetik etkileri olabileceğini göstermektedir. Otoskleroz hamilelik sırasında bazen ortaya çıkabilmektedir. Gebelik sırasında kulak kireçlenmesi hastalığının ilerlemesinin hormon seviyesindeki değişikliklerden kaynaklı olabileceği düşünülmektedir. Ayrıca kızamık geçiren hastalarda otoskleroz hastalığının daha fazla görüldüğü bilinmektedir. Kulaktaki kireçlenme nasıl önlenir? Kulak kireçlenmesi erken ve geç evre olarak iki bölüme ayrılmaktadır. Erken evrede kulakta kireçlenme henüz oluşmamıştır. Erken evre yumuşak evre olarak da adlandırılmaktadır. Bu dönemde kişiye sodyum florür içerikli tabletler verilerek kulak kireçlenmesinin önüne geçilmesi hedeflenmektedir. Kulak kireçlenmesi ilerleyerek geç evre kısmına geçtiğinde cerrahi bir tedavi yöntemi uygulaması gerekebilir. İç kulak kireçlenmesi belirtileri nelerdir? İç kulak kireçlenmesi yani otoskleroz en yaygın belirtisi işitme kaybıdır. Otoskleroz hastalığında ortaya çıkan işitme kaybı daha çok düşük seviyeli veya tiz sesleri duyamamak olarak ortaya çıkar. İşitme kaybı zamanla ilerleyebilir. Otoskleroz durumunda işitme kaybı daha çok iki taraflı yaşanmaktadır. İşitme kaybı, kulak ağrısı gibi belirtilerin yanı sıra otoskleroz belirtileri şu şekilde sıralanabilir. İşitmeyi sağlayan iç kulak yapısı aynı zamanda denge merkezidir. Otoskleroz yani iç kulak kireçlenmesi belirtisi, baş dönmesi ve denge sorunu olarak ortaya çıkabilir. Kulak çınlaması farklı nedenlerden olabileceği gibi otoskleroz belirtisi olarak da yaşanabilmektedir. Aynı zamanda kulak ağrısı da otoskleroz belirtileri arasında görülebilmektedir. Otoskleroz belirtilerinden bir tanesi de kişinin kısık sesle konuşmasıdır. Kişi kendi sesini daha yüksek duymakta ve bu yüzden kısık sesle konuşabilmektedir. Otoskleroz hastalığı gürültülü ortamlarda ortam gürültüsünü daha az, kişilerin konuşmasını ise daha net duymaktadır. Willis paraküzisi olarak da bilinen bu durum otoskleroz hastalığında tipik görülebilmektedir. Otoskleroz işitmeyi ne kadar etkiler? Otoskleroz işitme kaybı olarak ortaya çıkarak kulak çınlamasına neden olabilir. Kişilerde tek ya da iki kulakta birden işitme kaybı olabilir. Bu durumda ortaya çıkarken kişi yavaş yavaş kısık sesleri işitemediğinden fark edebilir. Kulak kireçlenmesi tedavi edilmezse ne olur? Kulak kireçlenmesi tedavisi geciktirilerek müdahale edilmediği durumlarda kalıcı işitme kaybı riski oluşturabilmektedir. Kireçlenme enfeksiyona bağlı olarak geliştiğinden kulak zarında ağır hasar bırakabilmektedir. Kulaktaki kireçlere uzun süre müdahale edilmediğinde kulakta birikerek kemikçiklere zarar verebilir. Kulak kireçlenmesi teşhisi nasıl konur? İç kulak kireçlenmesi teşhisi, kulak, burun, boğaz uzmanı bir doktor tarafından teşhis edilir. Muayene sırasında hastanın hikayesi önemlidir. Kulak muayenesi genellikle normaldir. Bazı kulak zarı arkasında hafif kırmızımsı bir refle gözlenebilir. Bu durum hastalığın başlangıç evresinde olduğunu işaret eder. Otoskleroz ise benzer belirtilere sahip olan rahatsızlıkların elenmesi için kulağın içini incelemektedir. Yaşanan işitme kaybının derecesinin belirlenmesi için işitme testleri yapılmaktadır.
Otoskleroz teşhisi için yapılan odiogram işitme testinde farklı ses perdelerinde ve frekanslarda işitilen en alçak sesler belirlenir. Yapılan timpanometri testi ile kulak zarının esnekliği değerlendirilmek suretiyle kemikçik sistemde bir kireçlenme olup olmadığı ortaya konulabilmektedir. Gene yapılan akustik refleks testi ile bu kireçlenmenin üzengi kemiğine olan etkisi net olarak değerlendirilmektedir. Bazı durumlarda kulağın içindeki kemik ve dokuların durumuna daha iyi görerek teşhisi netleştirebilmek için bilgisayarlı tomografi görüntülemesi de istenebilmektedir. Kulak kireçlenmesine ne iyi gelir? Kulak kireçlenmesinde durumun ciddiyetine bağlı olarak cerrahi müdahale yapılıp yapılmayacağı belirlenmektedir. Kulak kireçlenmesinin neden olduğu problemler işitme cihazı kullanılarak da çözülebilmektedir. Bu noktada uzman doktorun önereceği tedavi yöntemlerinden ilerlemek doğru bir seçim olacaktır. Kulakta kireçlenme nasıl temizlenir? Kulak kireçlenmesi teşhisi konulduktan sonra hızlı bir şekilde tedaviye başlamak, hastalığın ilerlemesini engelleyerek iyileşmesinde etkili olacaktır. Fiziksel muayenenin ardından tedavi planı oluşturularak gerekirse cerrahi müdahale ile kulak kireçlenmesi tedavisi uygulanabilir. Bu cerrahi müdahale ile kulakta kireçlenme temizlenmesi amaçlanmaktadır. İç kulak kireçlenmesi tedavi yöntemleri nelerdir? Otoskleroz başlangıç aşamasındaysa herhangi bir tedavi uygulamayıp hasta takip edilebilir. Bu süreçte belirli aralıklarla işitme testi yapılarak hastanın işitme durumu yakından takip edilmelidir. Ancak otoskleroz zamanla ilerleyebilen bir rahatsızlık olduğu için tedavi konusunda hassas davranılmalıdır. Otoskleroz tedavisi genel olarak şu şekilde yapılmaktadır. İşitme cihazları otoskleroz tedavisinde kullanılabilmektedir. Ancak işitme cihazları otosklerozi tedavi etmez, sadece yaşanan işitme kaybının neden olduğu sorunları gidermektedir. Hastanın işitme kaybı ileri seviyelerde ise ve yapılan tetkiklerde hastalığın ilerlenmesi öngörülüyorsa cerrahi işlem yapılabilmektedir. Ameliyatta sorunlu olan kemiğin bir kısmı ya da tamamı çıkarılarak yerine işitmeyi sağlayacak bir implant yerleştirilir. Bazı hastalarda fluorid tedavisi kullanılabilmektedir. Fluorid tedavisi daha çok ameliyat hazırlığı öncesi geçici bir süre için bazı durumlarda tercih edilmektedir.